30'lu yaşlarıma yaklaştıkça çocukluğumun filmlerine daha fazla özlem duyuyorum. Geçtiğimiz yıl arkadaşlarımla Prenses Günlükleri ve Lizzie McGuire filmi gibi klasikleri tekrar izledim ve bazı repliklerini tekrarlayıp film müziklerine eşlik etmekten büyük keyif aldım. Freakier Friday'in hedef kitlesi kesinlikle benim. Disney'in aynı adlı 1972 tarihli romandan uyarladığı birçok filmden biri olan 2003 yapımı Freaky Friday, çocukluğumun vazgeçilmeziydi. Televizyonda en sık gördüğüm, tekrar izlenmeye değer filmleri düşündüğümde aklıma Lindsay Lohan ve Jamie Lee Curtis'in birbirlerine bağırdıkları sahneler geliyor. İlk film, kült bir filmdi. Bu yüzden 20 yıldan uzun bir süre sonra bir devam filmi çekme kararı beni doğal olarak biraz endişelendirdi. Yine de Nisha Ganatra'nın yönettiği filmin en başından itibaren Lohan ve Curtis'in ekranda yeniden bir araya gelip en iyi yaptıkları şeyi yaptıklarını görmekten büyük keyif aldım. Komik bir beden değiştirme sahnesine ellerinden gelenin en iyisini yapmaları. Freakier Friday hem tanıdık hem de yeni hissettiriyor, tam da olması gerektiği gibi. Önceki hikayenin bilindik ritimleri burada da mevcut. Ancak Ganatra ve senarist Jordan Weiss, hikayenin sıkıcı bir tekrar olmasını engelleyecek kadar çok ayrıntı sunuyor. Bir zamanların asi punk rockçısı Anna, artık terapi diline yatkın bir anneye dönüşmüşken, Tess kendi annelik içgüdülerini torunu Harper'a aktarıyor. Anna ve Tess arasındaki en yoğun anlaşmazlıklar çoktan sona ermiş olsa da, Coleman ailesindeki kadınlar arasında hala anlaşmazlıklar var. Harper'ın hayatı boyunca bekar bir anne olan Anna, şımarık kızı Lily ile aşçılık yapan Eric'e sırılsıklam aşık olur. Lily, Harper'la hiç anlaşamaz. Hem de hiç. Anna ve Eric'in düğünü yaklaşırken ve tüm ailenin Eric ve Lily'nin memleketi olan Londra'ya taşınma ihtimaliyle birlikte 4 kadın arasında gerginlik tırmanıyor. Bu noktada gerçekten çok başarılı bir medyum devreye giriyor ve onların tek ihtiyacının gönüllerinde bir değişiklik ve belki de bedenlerinde bir değişiklik olduğunu öngörüyor. Yapımcılar, Çinli anne ve kızın Anna ve Tess'in değişimine dahil olmasıyla ortaya çıkan ilk filmdeki bazı tartışmalı klişelerden akıllıca kaçınmışlar. Ancak Bear ne kadar komik olsa da Freakier Friday'i eskisinden biraz daha klişe hale getiriyor. İncelik eksikliğine rağmen beden değişimi gerçekleşmeli. Ertesi sabah Harper ve Anna yer değiştirdiklerini keşfederler ve daha da komik olanı Lily ve Tess'in de yer değiştirmiş olmasıdır. Curtis, genç Lily rolünde yaşlı fiziğine karşı cesurca ve dehşetle tepki verirken ilk andan itibaren harika kahkahalar atıyor. Harper ve Lily yaklaşan düğünü bozmak için bir fırsat görürken Anna ve Tess tüm bu alışverişe bir son vermek istiyor. Freakier Friday, her iki çiftin kaçınılmaz, tahmin edilebilir dostluk ve anlayış yolculuklarını konu alan iki farklı yöne doğru ilerliyor. Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan birlikte muhteşemler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde daha eğlenceli olan konu Lohan ve Curtis'in yer aldığı konu. Harper ve Lily'nin işbirliği yaparken karakterleri daha zengin bir çatışmaya sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda her iki oyuncu da komedi yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor. Anne-kız düellosu olarak harika bir iş çıkardılar. Şimdi ise canlandıracakları yepyeni bir dinamikleri var ve bunu görmek heyecan verici. Belki de onlar için en iyi sahnelerden biri, iki gencin Anna'nın lise aşkı Jake'i romantik bir karmaşa yaratma umuduyla aradıkları sahnedir. Lohan, fiziksel komedideki ustalığını sergilerken Curtis, flört girişiminin çılgınca ters gitmesinden ardından savunmasız bir hale gelir. Her iki oyuncu da mükemmel formdadır. Freakier Friday kendi başına ayakta dursa da 2003 yapımı orijinal filme yapılan geri dönüşler de içeriyor ve bu yapımla büyüyen izleyicileri şüphesiz memnun edecektir. Freakier Friday'in en büyük gücü de bu. Komikliği içtenlikle dengeleyerek neredeyse her karaktere gerçekçi olma ve bağlarını derinleştirme şansı veriyor. Filmi jeneriği akarken oturup izlerken bir karakterin gelişiminin sonlara doğru biraz eksik kaldığını düşündüm. Ama böylesine muzaffer ve nostaljik bir doruk noktasında bunu kolayca atlatmak mümkün. Lohan ve Curtis dizinin yıldızları olsa da genç meslektaşları fazlasıyla yetenekli. Butters zaten yükselen bir yetenek olduğunu kanıtladı. Ancak işler korkunç bir şekilde ters gittiğinde açıkça gösterdiği yıkım burada özellikle dikkat çekiyor. Hammond da aynı derecede harika. Gösterişli bir genç kızdan tatlı ve otoriter bir büyükanneye kolayca dönüşebiliyor. Freakier Friday kendi başına ayakta dursa da 2003 yapımı filme göndermeler de içeriyor ve bu da şüphesiz filmle büyüyen izleyicileri memnun edecektir. Tanıdık yüzler ara sıra karşımıza çıkıyor. Bazıları kısa rollerde yer alırken Mark Harmon'ın canlandırdığı Ryan gibi bazıları da
birkaç anlamlı an yaşıyor, espriler havada uçuşuyor ve çoğunlukla da isabetli oluyor. Ancak bu büyük ölçüde oyuncu kadrosunun becerisi sayesinde. Orijinal yönetmen Mark Waters'ın yerini alan Ganatra, enerjik bir tempo tutuyor ve komedi sahnelerinde her şeyi canlı tutuyor. Ancak ne zaman durup karakterin kendi kendine konuşmasına izin vermesi gerektiğini de biliyor. Freak Year Friday, 2025'teki parlaklığına rağmen 2000'lerin başındaki bir gençlik komedisinin tüm özelliklerini taşıyor. Sonuç olarak doğru yapılmış bir miras devam filmi. Freak Year Friday, yolu açan orijinal filmi onurlandırıyor. Pink Slip'in yeniden bir araya gelmesi umduğumuz kadar neşeli. Ve tanıdığımız ve sevdiğimiz karakterlere yeni katmanlar katan yeni bir hikaye anlatıyor. Lohan'ın uzun zamandır beklenen beyaz perdeye geri dönüşü ve Curtis'le yeniden bir araya gelmesi, seyirciyi memnun eden bir keyif.